Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,85'lik değer kazanımı ile 1575 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 25,8 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %7,6 ile ulaşım sektörü olurken tek gerileyen sektör ise %0,44 ile metal ana sanayi oldu. Dolar Türk lirasında ise yükselişini devam ettirirken bu sabah 9,72 seviyesinden işlem görüyordu. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 28 Ekim haftasında yabancılar 24,4 milyar dolar giriş yaparken tahvillerden ise 58,1 milyar dolar çıkış gerçekleştirmiş oldu. Aynı dönemde yabancılar ters repodan 12 milyon dolar, şirket borçlanma senetlerinden de 1,9 milyon dolar çıkış kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Ekim ayında yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydettiğini, bu artışa en belirgin katkının ise enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini bildirdi. Bunu oldukça önemli görürken çünkü bize henüz kur geçişkenliğinin temel mal grupları ve gıda fiyatları üzerinde etkili olmadığını, bundan sonraki aylarda etkisini artırması ile birlikte enflasyonda yükselişin devam edeceğini bizlere gösterecek. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul 100 endeksi rekora koşarken küresel borsalara paralel hareket etmeyi de sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilerin borsalar üzerindeki etkisi yurt içine de aynen yansıyacağını düşünüyorum. Bu yüzden gözümüz yurt dışında. Dolar Türk lirasında da yükseliş beklentimi sizlere buradan vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında 269 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentilerin haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 273 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi sonrası en düşük seviyeye gerilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda da toparlanmanın hızla devam ettiğini görüyoruz. Dün dolar endeksindeki yükseliş görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüşün sürdüğünü ve bu sabah itibariyle tahvil faizlerinin %1,53 seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz. Fed'in tapering kararı sonrası henüz piyasalarda hareketlilik görülmese de yatırımcıların tapering'e önem vermesi gerektiğini ve yakın zamanda güçlü doların piyasasına hazırlanması gerektiğinin de altını çiziyorum. Tapering'in etkisiyle öyle 2-3 günde yaşanacak bir gelişme değil. Etkisi başladığında aylarca sürecektir. Bu noktada güçlü dolar ve güçlü tahvil faizi söylemimizi buralardan vurguluyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları da tapering'den şu an için etkilenmeyerek rekor kırmayı sürdürecek. Bunun sürdürülemez bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Dün Amerika Birleşik Devletleri endekslerinin hepsi rekor kırmasının ardından bir miktar çekilerek
günü karışık bir seyirde kapattığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin başkanı Joe Biden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama ve iklim değişikliği yasası tasarısı ile partiler üstü olarak hazırlanan altyapı yatırım yasası tasarısını bugün onaylaması bekleniliyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın 455 bin açıklanması beklenirken işsizlik oranının ise 4,8'den 4,7'ye geri çekilmesi bekleniliyor. Fed'in Eylül projeksiyonlarında işsizlik oranını 4,8 olarak belirlemişken eğer işsizlikte aşağı yönlü yapı devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamın beklenilenden çok hızlı toparlanıyor anlamına geliyor. Ki bunun önümüzdeki aylarda devam edip etmeyeceği çok önemli. İstihdamda toparlanma hızı sürerse Fed'in 15 milyar dolarlık tahvil alım kesintisini artırmak isteyeceğini düşünüyorum. Ancak şu an sadece gelişmeleri yakından takipteyim. Ayrıca son aylarda artan enflasyon ücretleri üzerindeki etkisi de devam ederken bu durumun enflasyonu daha da arttırmasına neden olacağını düşünüyorum. Aylık ortalama saatlik kazançlarda beklenti %0,4'te oluşurken yıllık ortalama saatlik kazançların %4,9 geleceği tahmin ediliyor. Verilerin pozitif olması halinde doların küresel bazda güçlenecekken parite, altın ve borsalarda da düşüşler gerçekleşebilir. Verilerin beklentilerin altında kalması halinde ise dolar küresel bazda zayıflayabilecekken parite, altın ve borsalarda da yükseliş eğilimi sürebilir. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinin büyüme öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verisi beklentilerin altında 54,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçerken veri de son 3 aydır azalmaya işaret ediyordu. Bu bize büyüme hızının da yavaşladığını gösteriyor. Dün açıklanan üfe aylık bazda beklentilerin üzerinde %2,7 olarak açıklanırken yıllık üfede de artışların devam ettiğini ve beklentilerin üzerinde %16'ya ulaşmış olduğunu gördük. Kayıtların tutulmaya başlandığı süreçten itibaren en yüksek değere ulaşması Avrupa'da da enflasyonu kalıcı hale geldiğini ve kısa zaman sonra Avrupa Merkez Bankası'nın bunu kabul ederek buna göre adım atacağını gösteriyor. Euro dolar paritesinde satış baskısı sürerken bu eğilimin devamının geleceğini düşünüyorum. Euro Türk lirası tarafında ise düşüşlerin alış fırsatı yaratmaya devam ettiğini söylemek isterim. Avrupa borsaları son dönemde küresel borsalardan etkilenerek yükseliş eğilimini sürdürse de orada da tapering etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini de buradan altını çiziyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün dolar bazlı yükselişlerin devam ettiğini görürken 9,76 Türk lirası seviyelerine yükselen kurda akşam saatlerine doğru piyasalarda yaşanılan olumlu hava ile birlikte 9,70 Türk lirasının altına geri çekildiğini gördük. Bugün yurt içerisinde hazine nakit dengesi açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam veri setini de önemli yakından takip ediyorum. 450 bin beklentilerin karşılanacak ve üzerinde bir istihdam verisi küresel anlamda doların değerlenmesine neden olabilir. Tüm bu gelişmelerin çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,78 ve 9,86 Türk lirası seviyelerini
yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,56 ve 9,42 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda paritede yaşanılan aşağı yönlü hareketler dengeleyici olmayı sürdürürken dün Avrupa'da üretici fiyat endeksi verileri beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Türk Lirası'nda değer kaybının etkisinin de sınırlı hissedildiğini gördük. 11,29 Türk Lirası seviyesinin yükselişi sonrasında geri çekilme ile birlikte tekrardan 1,20 Türk Lirası seviyesini test etti. Bugün Avrupa'da parakende satışlar, yurt içerisinde ise hazine nakit dengesini yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmelerle birlikte kurda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim paritede 11,35 ve 11,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk Lirası ve 10,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take